Genetiği konuşacağız, epigenetiği konuşacağız, biyogüvenliği konuşacağız. Beyin yaptılar. 800 bin ve 1 milyon civarında nöron yani sinir hücresi içeren beyin organoidleri var. Peki hocam yani bu organ yenileme şu an kullanılıyor mu? Kullanılacak. Nana ile Lulu dünyanın ilk genetiği değiştirilmiş bebekleri olarak biliyoruz ki bunlar ilk ve son mu zannediyorsunuz? Ben çok daha fazla Şimdi yani binlerce olduğu tahmin ediliyor ama kaç tane var hiçbirimizin bir fikri yok. Şimdi bu genleri de koyacaksın bunlara. Ne olacak? Süper insanlar çıkacak. Süper insanlar çıkacak. Süper insanlar kim olacak? Tabii ki parası olanlar olacak. Diğerleri ne olacak? Alt kesim insanı olacak. Bu sadece şu anlattığım basit şey var ya, klinik çalışması yapılmış. Bunu yapan insanların gece derin uyku süresi %15 ile 30 arasında artmış. Ben bunu söylediğim zaman insanlar diyorlar ki hadi canım hocam falan diyor. Denemesi bedava. Efendim merhabalar. Yeni videomuzda sizlerle birlikteyiz. Lütfen kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin ve yorumlarınızı, sorularınızı iletin. Ben hepsini merakla takip ediyorum. Şimdi bugün neyi konuşacağız? Genetiği konuşacağız, epigenetiği konuşacağız, biyogüvenliği konuşacağız. Peki kiminle birlikteyiz? Profesör Doktor Kaan Yılancıoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Başakçığım. Nasılsın? Sizi ağırlamayı ben dört gözle bekliyordum. Çok iyiyim. Sizi gördüm daha da iyi oldum. Ben de gelmeyi dört gözle bekliyordum. İyi ki davet ettin. Çok teşekkürler. Şimdi Kaan hocamızın uzmanlıkları genetik, epigenetik ve longevity uzmanı, aynı zamanda biyogüvenlik uzmanı. Doğru. Kaan Yılancıoğlu. Konuşacağımız o kadar çok şey var ki bence kesinlikle bir video bize yetmeyecek ama buradan bir yerden başlamak lazım. Bir yerden başlamak lazım. Bir yerden başlarız sonra devam ederiz. Peki şimdi epigenetik dedim ya hocam. Evet. Epigenetik nedir? Bir onu izah ederek başlayalım mı? Şimdi epigenetik ben tam olarak şöyle anlatıyorum. Bir de beni izleyenler bilirler. Ben çok fazla böyle terminoloji kullanmayı seven bir adam değilim. Herkes anlasın istediğim için böyle daha az terminoloji kullanıyorum. Bazen bana diyorlar ki acaba bu hoca mı? Hoca falan hani bir şey bilmiyor mu acaba falan da diyen kesin çıkıyordur. Ama öyle değil. Şimdi epigenetik şöyle hemen başlayalım. Pasta düşün. Pastanın hamurunu düşün. Tamam mı? Pasta nedir? Bizim genetiğimiz. Pastanın üzerindeki süsleri düşün. Üzerindeki işte süsler, çilekler, tamam mı? Tamam, kreması, onlar da epigenetik. Yani sen bir pastayla doğuyorsun. Tamam. Hayat bir aşçı ve senin üzerine yaptığın eylemlere göre, kendine nasıl baktığına, ne yediğine, ne içtiğine, spor yapıp yapmadığına göre üzerine ya bozuk meyveler koyuyor ya da güzel böyle taze meyveler koyuyor. Yani epigenetiği biz yönetebiliriz. Kesinlikle. Zaten harika. Mevzumuz o. Hocam size bir şey söyleyeceğim. Şimdi Tabii ben ki. Meraklıyım, takip ediyorum. Yapay zekayı da takip ediyorum. Son dönemde böyle merakla sentetik biyolojiyi de takip ediyorum. Kaan Yılancıoğlu bu teknolojiler bakımından geldiğimiz noktayı nasıl tanımlıyor? İnanılmaz gelişmeler var. Seninle de biraz konuştuk programdan önce de biliyorsun. Özellikle organoidleri söyledin. Evet. Şimdi organoid dediğimiz mesela bir teknoloji var. Bir şey enteresan şöyle. Organoid dediğimiz şey organların dışarıda in vitro dediğimiz yani dışarıda laboratuvar ortamında yaşattığımız hücrelerden oluşturduğumuz hücreleri dizerek dokuları dizerek organları yaptığımız küçük organ yapıları. Ama vücuttan ayrı yaşattığımız. Bayağı dışarıda tabakların içinde beslenme çorbaları gibi düşün. Evet. Böyle sıvı onların içinde beslediğimiz bazen damarlardan beslediğimiz bir takım yapılar. Organ bunlar yani. Tabii. Şimdi beyin yaptılar. 800 bin ve 1 milyon civarında nöron yani sinir hücresi içeren beyin organoidleri var. Tamam. Bayağı beyin yaptılar. Bayağı beyin organoidleri var. Ve bu organoidler ne yaptı biliyor musun? Pong diye bir oyun var. Böyle top atıyor, top veriyor. Evet. Bunu öğrenebildi. Yani şu anda 800 bin nöronlu, 1 milyon nöronlu böyle bu tarz küçük bir beyin düşün. Ve bu öğrenebiliyor ve şimdi şunu düşünüyorlar. Biz hep neural network dediğimiz bir model var bizim. Machine Learning'de. Evet. Duyuyorsunuz. Evet. İlgilenenler duyar, bilirler ilgilenenler. Şimdi neural network dediğimiz şey de zaten sinirlerin iletişimini aslında bilgisayarda taklit eder, mimik eder.
Dolayısıyla aslında bizim sinirlerimizin yani sinirlerimizin arasındaki o network dediğimiz o bağlantılar, o ağlar bizim şu anda bilgisayarda neural network dediğimiz modellerin aslında altyapısı. Ve dolayısıyla biz şimdi ne yapıyoruz? Nöronları, yani sinir hücrelerini diziyoruz ve onlar arasında iletişimler oluşturuyoruz ve o iletişimlerle biyolojik bilgisayarlar oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı beyin gibi. Beyin aslında biyolojik bir bilgisayar. Peki ne yapıyorlar hocam? Yani insandan bir örnek alıp oradan Aslında insan nöronlaştırıp nöronu nasıl yapıyorlar? Şöyle, şimdi bizim kök hücre dediğimiz hücreler var biliyorsun. Bunlar Evet. totipotensi, pluripotensi dediğimiz çok farklı dokulara, çok farklı hücrelere dönüşme kapasitesine sahipler. İstersek biz o hücreleri belirli koşullar altında belirli hücrelere dönüştürebiliyoruz. Bunlar nöronlar olabilir, karaciğer hücreleri olabilir, göz hücreleri olabilir. Ve belirli büyüme faktörleriyle, doku faktörleriyle bunları yapabiliyoruz. Dolayısıyla kök hücrelerden biz nöronları yapıp, nöronları direkt hayvanlardan veyahut da canlılardan, tabii ki insanlardan alamayız, canlı bir insandan. Tabii. Ama hayvanlardan bunları toplayıp tekrar reculture ederek, tekrar primer kültür diyoruz onlara, kültüre ederek, tabakların içinde yani büyüterek. Besleyip büyüterek ya da işte onları bir şekilde büyütmesek de, yani bir şey yapmasak, bölünmeseler de biliyorsun çünkü bölünemiyor nöronlar. Onları bir arada böyle organoid gibi bir nasıl sistem yapabiliriz haline diye. getiriyor. Kesinlikle Yani sıfırdan. beyin gibi bir sistem haline. Aynen, hatta bunu yaparken biz 3D printerlar var ya. Evet. Bizim şu anda BubbleJet, hani eski BubbleJet printerları hatırlarsın, püskürtmeli. Evet. O püskürtmeli printerlar var ya, o püskürtmeli printerlar bizim doku printerlarımız var şu anda. 3 boyutlu doku printerlarımız, yazıcılarımız var. Doku yazıyoruz. Organ yapıyoruz yani. Yapılıyor. Bildiğin. 3D yazıcı. Scaffold dediğimiz bazı şeyler var. Böyle hani aynı şeylerin, ustaların kullandıkları böyle şeyler. Hani şablonlar diyelim. O şablonların içine hücreleri ekiyoruz mesela. Diziyoruz. Mesela kalp dokusu gibi düşün. Kalbin bir matriksi var. Mesela kalbi yıka, hücrelerden yıka. Böyle bembeyaz, böyle içinde bağ dokusu olduğu böyle bir iskeleti kalıyor. O iskeletleri yapıyoruz. O iskeletlerin üzerine printerla hücre atıyoruz. Hücreler oraya tutunuyor ve yeniden bir kalp dokusu oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili yapılan çok çalışma var. Yani buna tissue engineering deniyor, doku mühendisliği. Ve çok ileride şu anda doku mühendisliği. Peki hocam, yani bu organ yenilemede yakında kullanılıyor mu ya da şu an kullanılıyor mu? Şu an kullanılmıyor. Aha. Ama yani bu organ transplantasyonu tabii. yani Onun için organlar... yapmaya çalışıyoruz. Tamam. Aslında mevzumuz o. Organları sıfırdan üretebilir miyiz? İnsanların organ ihtiyaçlarını yapıyor. Çünkü şimdi longevity konuşuyoruz değil mi sürekli? Konuşuyoruz ama işte hani uzun yaşam nasıl olacak ya? Mesela işte Rockefeller kaç kez şey yaptı? Kaç kez organ transplantasyonu? Kaçtı hocam? 6 civarı. Benim hatırladığım. Kalp de dahil, karaciğer 2, böbrek gibi. Her şey yenilenmiş. Tabii. Neden ama? Çünkü iflas ediyor. Tabii. Hop takıyorlar. İflas ediyor. Hop takıyorlar. Şimdi düşünsene, geldin 90 yaşına. Organlar iflas etti. Ne olacak? Hemen doku mühendisleri tak organları yapacak. Senin genetiğine bunu aldı, göre. onu koydu. Çünkü şimdi ne yapıyoruz? Graft ya organ alıyoruz. Tamam, nereden alıyoruz? Donörden alıyoruz. O tuttu ama mu, benim tutmadı kök mı? hücremle yapacaksın. Direkt senin hücrenle yapacağız. Dolayısıyla red de olmayacak. Tuttu tutmadı da Hiç öyle bir şey yok. Ne kadar yakınız? Vallahi bir 20 yıl, 25 yıl sonra bu teknolojiler artık hastanelerde kullanılır olacaklar. Çok ilginç. Hocam şimdi çok gelişme var. Hangi birini soracağımı da Çok fazla var. Ben şaşırıyorum ama sizin için vay be bu aşamaya da gelindi dediğiniz, yani bu işin bilim insanısınız siz. Evet. Ne var son? Benim en çok etkilendiğim şeylerin başında biraz şey var. Hani benim alanımdan çıkıyor mu gibi düşünebiliriz ama robotik geliyor. Neden robotik geliyor? Bugün bir paylaşım yaptım. Çok enteresan. OpenAI yeni bir laboratuvar kuruyor. Sana da gösterdim o laboratuvarı. Evet. İstasyonlar var. Her bir istasyon biyolojik bir şey yapıyor. Otonom bir robotla birlikte. Otonom robot alıyor, hücreleri izole ediyor. Hücreleri ekiyor.
Ektiği hücreleri büyütüyor. Büyüttüğü hücrelerin proteinlerini alıyor. Proteinleri alıyor. Deneyler yapıyor. Ölçüyor bazıları DNA'yı, bazıları proteinleri araştırmak için işler yapıyor. Ve bir insansız otonom laboratuvar kurdular. GPT-5 altyapısıyla. Yani AI çalışıyor. Robotların da altında AI var. Yani kararı AI veriyor. İşlemi Çıktığı robotlar. AI alıyor. Çıktığı AI alıyor. Analizi yapay zeka yapıyor. Ve robotlar buna göre çalışmaya başlıyor. Düşünebiliyor musun? Sıfır insan. Senin bak hesaplamalara göre bizlerin laboratuvara girip yapacağı işi, 150 yılda yapacağı işi bunlar bir ayda falan bitiriyorlar. Hocam o zaman bu organlar daha hızlı gelir gibi geldi bana. O yüzden ben 20-25 yılı bulmaz ya. bazen konuşurken zaten şey yapıyorum ya, diyorum 20-25 yıl Çok benim oldu sanki altıma yazıyorlar hocam, ben biraz temkinli konuşuyorum. O kadar hızlı ilerliyor ki hıza ben bile yetişemiyorum. O yüzden hani bazen soruyorlar bana, hocam insanlık nereye gidiyor? Bence hani insanlık gidiyor mu, bitiyor Götürülüyor mu? Hani o konuda bilmiyorum, pek emin değilim yani. Bu işin felsefi boyutunu da sorayım size biraz hocam. Sizin öngörüleriniz çerçevesinde Tabii. ne görüyorsunuz merak ediyorum. Çünkü bu DeepMind'in kurucu ortaklarından Mustafa Süleyman yaklaşan dalga diye bunu anlattı yani kitabında. Tabii, Ve tabii, bir tsunami mi göreceğiz yoksa tabii. bunun üstünde surf mi yapacağız? Burası şu an çok meşhur anladığım kadarıyla. Ama Elon Musk'ın birkaç sözü beni çok mesela soru işaretine boğdu diyeyim. Biri mRNA'larla ilgili söyledi. Biraz egzajere, yani abartmış olabilir, egzajere etmiş olabilir ama şunu söyledi. mRNA kullanarak bir insanı kelebeğe dönüştürebilirsiniz dedi. Tabii biraz egzajerasyon. Evet, biraz, ne demek istiyor aslında? Biraz şey var. Şöyle demek istiyor. Yani tabii ki bir insanı tabii insan formunu aldıktan sonra belki evet kelebeğe dönüşemeyebiliriz. Ve fakat embriyoyken, yani daha tek bir hücreyken onun üzerine birçok şey yapılabilir. Ya. Kelebeğe dönüşemese de birçok şey yapılabilir. Aslında egzajere ettiği şeyin bilimsel karşılığı yok değil. Kelebeğe de dönüşebilir. Çok ilginç. Belirli genleri ekleyerek, belirli genleri çıkararak, belirli genleri daha fazla üreterek farklı şeyler de yapılır. Tabii ki bu şimdi burada hemen böyle kelebeğe dönüşür falan denemez. Ama şunu belki söylemeye çalışıyor. Yani evet, çok farklı şeyler yapılabilir. Çok şeye müdahale edebiliriz. Çok şey, diyor. her şeye müdahale edebiliriz. Ama tabii ki bu nerede şimdi AI o yüzden bizim için lazım. Çünkü şimdi bizim gen ontolojisi dediğimiz, özellikle genlerin ne işe yaradığı, genlerin isimlendirmeleri, genlerin hangi proteinlerle işe yaradığı, hangi proteinleri üretiyor, o proteinlerin hangi proteinlerle ilişki kurduğu ve o mekanizmaların ne olduğunu tam bilemiyoruz. Hepsini bilemiyoruz. Çünkü yüz binlerce protein var, 20 bin tane gen var. Düşün, ben sana desem ki 5 tane adam var, bu 5 tane adamı farklı farklı oturttur desem. Evet. Permütasyon, kombinasyon değil mi? Evet. Şimdi 5 tanesi bile ne kadar fazla permütasyona, kombinasyona neden oluyor? Tabii. Ki gen 20 bin tane gen var. Şimdi düşünebiliyor musun şeyi? Muazzam bir Muazzam. ihtimaller şeyi. Dolayısıyla Dünyası. hepsine müdahale etmemiz için ne bilmemiz lazım? Hepsinin bir kere ne işe yaradığını bilmemiz lazım. İşte AI orada devreye girecek. Kuantum PC'ler orada devreye girecek. Bizlerin binlerce yılda çözemeyeceği matematik problemlerini, yani network problemlerini, çünkü bizim için önemli olan network. Bunlar çünkü bir sürü şey var. Crosstalk diyoruz. Bunlar birbiriyle iletişim kuruyorlar. İletişim kuranlar başka hub'larla iletişim kuruyor. O işte nodlar var, o hub'lar. Yani bir network aslında modeli bu. Bu network modelini o bilgisayarlar çok rahat bir şekilde çözecekler. Çözdükleri zamanı düşün. O zaman işte istediğimiz gibi diyeceğiz ki ha budur, şudur, bunu değiştirirsek böyle olur, şunu değiştiririz ve canlıları da değiştirme moduna da geçebilir bundan sonrası. Şu anda biraz virüs de üretilebiliyor bildiğim kadarıyla. Hatta o Mustafa Süleyman'ın kitabında okuduğum boyutta şöyle diyor. Yani çok tehlikeli bir noktaya gidiyor bu iş. Doğru. Zira 20-30 bin dolarlık cihazlarla hani bu kesip biçme işini Yapılacak. yapabiliyorsunuz ve virüs de oluşturabilirsiniz. Yani Kesin. Ne Bu şekilde. görüyorsunuz? Aynen böyle. Tam söylediğin gibi. Nasıl biliyor musun? Yani bahsettiğimiz cihazlar hakikaten söylediğin fiyatlar. 20 bin dolar, 30 bin dolar. Yani bugün böyle şöyle yani birkaç yüz bin dolara çok gelişmiş bir biyoloji laboratuvarı kurulabilir. Ve o biyoloji laboratuvarında çok rahat virüs üretilebilir, bakteri üretilebilir.
Hatta virüs daha kolay tabii ki. Bakteri biraz daha zor. Belirli koşullarda düzenlenebilir ama bugün zaten ürettiler. Biliyorsun dünyanın en ucuz ve en simple dedikleri virüs bakteriyofaj üretildi. Ve bu bakteriyofaj bakterilerin virüsü. Biz o bakterilerin virüsleriyle yani enfekte olmuyoruz ama bakteriler enfekte oluyor. Bizi etkilemiyor, bakterileri etkiliyor. Öyle düşün. Çünkü bitkinin virüsü başka, insanın başka, hayvanın başka. Herkesin kendine göre virüsü var. Bunlar da bakterilerin ve bunu ürettiler. Şu anda bu üretildiği için artık önü açıldı. Şimdi düşün, insan için yapılamaz mı bu? Yaparsın. Yani bu hayvan için yapılamaz, yapılabilir. Yaparsın. Bitkiler için yaparsan daha büyük tehlike. Bugün yediğin şeyler mesela patatesinden işte diğer ürünlerini düşün. Yani biyolojik silah, doğru. Biyogüvenlik orada devreye giriyor. Ben bunu çok anlattım zamanında. Bugün bir ülkenin ekonomisini, tarımını çökertebilirsin. Yani çökertebilir isteyen. Nasıl? Virüslerle, şeylerle, yani korkunç bir, yani çok kuvvetli bir virüsle senin tarımını bitirebilirler. Tarım rekolten biter. O zaman ne yapacaksın? Nereden besleneceksin? Yani tabii büyük riskler taşıyor. Çok. Şöyle bir örnek de vermişti. Yani soyu tükenmiş türleri yeniden hayata getirebiliriz. Tabii. İşte bu sentetik biyolojiyle ve bu çalışmalarla. Kesinlikle. Sonra İşte ne diyelim okyanuslardaki mikroplastiği aslında yiyecek, toparlayacak bir bakteri üretilebilir diyordu. İyiye kullanırsan sınırı yok ama kötünün de sınırı yok. İşte burası çok kritik. Evet. Yani iyinin sınırı yok, kötünün sınırı yok ve fakat iyi diye düşünüp bu sisteme dağıttığınız bir bakterinin nasıl değişebileceğini de öngörebilecek Bunu misiniz? da öngöremiyoruz. Containment dediğimiz bir şey var. Biz laboratuvarda bunu sürekli kullanırız yani güvenlik açısından. Şimdi siz kullandığınız virüsleri, biz işte laboratuvarda adenovirüslerle çalışırız, lentivirüslerle çalışırız, efendim işte doğada olan bazı virüslerle çalışıyoruz. Özellikle bitki çalışıyorsak ve bizim laboratuvar şeylerimiz, lavabolarımız falan bir depoya atılır. Bizim laboratuvar atıklarımız döktüğümüz zaman depodan hop diye küvetten şeye gitmez, doğaya gitmez. Evet. Şimdi düşün, bunu bile engellemeye çalışıyoruz ki biz öyle şeyler yapmıyoruz. Şimdi böyle bir virüsün laboratuvar dışına kaçması demek büyük bir katastrofi demişti. Gördün koronavirüste ne oldu? İşte bolca konuştuk. Çin'de ne oldu? Oradan sızdı mı? Seninle de ilk o zaman tanışmıştık. Evet. İyi ki de tanışmışız hocam. Ben çok mutluyum. Aynen, şimdi hocam o kadar çok sorun var ki süre de daralıyor. Ben bir sonraki video için şimdiden bir daha yaparız, hiç sorun rica ediyorum. Elon Musk'ın biraz ölümsüzlük kısmına geçeceğim ama Mustafa Süleyman'ın şimdi bu kadar çok gelişmeyle birlikte insanın biraz tanrıcılık oynamaya doğru ilerlediği riskini vurguladığı cümlelerini okudum. Doğru. Şunu söylüyor, bizim öyle bir etiğimiz ve ahlak anlayışımız yok ama insanoğlu olarak diyor. Zira şimdi bu DNA'ları biz istediğimiz gibi dizebiliyorsak seçilmiş insanlar yapay rahimlerde dünyaya gelebilir mi? Bu olursa biz gibi normal fani yani fani insanlar ne için olacağız? Çok büyük tehlike. Evet, ayrımcılık, yeni bir sınıfsal ayrım mı doğar? Şimdi aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Bu konuyu böyle yani felsefi boyutlarını ele alıp böyle ayrı bir konuşmak lazım. Tamam. Nedenini biliyor musun? Çünkü şöyle çok enteresan şeyler var. Benim öngörülerim tabii ki var bir bilim insanı olarak. Bu zaten olacak. Yani bunun olmama ihtimali yok. Biz bunu Nana ve Lulu'da gördük. Bak, Nana ile Lulu dünyanın ilk genetiği değiştirilmiş bebekleri olarak biliyoruz ki bunlar ilk ve son mu zannediyorsunuz? Ben çok daha fazla yani binlerce olduğu tahmin ediliyor. Ama kaç tane var? Hiçbirimizin bir fikri yok. Hocam şöyle, sosyal medyada müthiş ya o yapay zeka bir görüntü üretimi ya da gerçekten seçilerek üretilmiş bir insan gibi gelmeye başladı bana. Yani öyle piyano çalmak ya da o denli bilemiyorum. O denli bilişsel güçlere, fiziki eforlara sahip olmak. İşte bunlardan bahsediyorum. Şimdi bunlara müdahale edebiliyor muyuz? Şimdi birçok şeyi biliyoruz Başak. Yani bilmiyor değiliz. Mesela VO2 dediğin şey sporcularda çok önemli. Maksimum oksijen metabolizması bu. Tamam mı? Yani oksijeni ne kadar metabolize ettiğin, ne kadar iyi, efektif metabolize ettiğin VO2, tamam mı? Bununla ilgili genler belli. Tamam mı? Bazı sporcularda yaptığımız çalışmalar var. Yani aykırı sporcularda bu tarz genler, mesela Arda Güler'de çok iyi mesela.
Şimdi yeni bir test yapıldı onlara. Böyle maske takıyorlar. Oksijen alınımı ve karbondioksit çıkmasını böyle koşturuyorlar. Bütün Real Madrid içinde, bütün takım içinde en iyilerden bir tanesi Arda Güler. Arda Güler farkı da buymuş demek. Tabii. Yani Şimdi biri en azından neden mesela Arda Güler? Anlatabildim mi? Neden bu kadar iyi top oynuyor? Yani çok yetenekli. Tamam, hayır. Çok yetenekli. O ayrı. Ama biyolojik olarak da bazı yeteneklerin olması lazım. Şimdi Ronaldo dediğiniz adam bir zıplıyor. Bütün herkesin tepesinde herif. Şimdi adamın bacak kaslarına bakıyorlar. Nedir ne değildir, bunda bir şey var diye gerçekten farklılıklar görüyorlar. Hüseyin Bolt'a bakıyorlar mesela. Hüseyin Bolt işte nasıl koşuyor, o kadar efektif kullanıyor ki. Kandaki laktoz seviyesi, laktaz yani çok özür dilerim. Laktik asit. Tamam. Laktik asidi metabolize etmesi falan, adama bakıyorlar. Yani son derece farklı. Şimdi laktozu da söyledik. Laktoz da aynı. Laktoz intoleransı. İşte kimimiz süt içiyoruz, kimimiz içemiyoruz. Doğru. Bunun gibi düşün. Aynı. Sen içebiliyorsun, ben içemiyorum. Çünkü benim genetik yatkınlığım var. Laktozu sindiremiyorum. Aynı şekilde düşün. Senin VO2 kapasiten çok yüksek, benimki düşük. Hadi biz bunu dizdik DNA'da, embriyoda. Ne yapacaksın? Ne yapacaksınız? Şimdi bunların hepsini biliyorsun. Bu genleri biliyoruz. Mesela FOXO genleri var. Uzun yaşam genleri. Bu Centurion'larda yüzlükler var ya, hani yüzlük dediğimiz şeyler, çok 100 yaşını geçenler. Bakıyorsun mesela FOXO, SIRT bazı genleri mesela aktif çalışıyor. Çok daha aktif, çok daha fazla çalışıyor. Şimdi bu genleri de koyacaksın bunlara. Hadi bakalım. Ne olacak? Süper insanlar çıkacak. Süper insanlar çıkacak. Süper insanlar kim olacak? Tabii ki bir parası olanlar olacak. Diğerleri ne olacak? Alt kesim insan olacak. Ne oldu işte? Yani biyolojik olarak seçilimimizi, bugüne kadar biz evrimle seçildik, buraya kadar geldik. Değil mi? Survival of the fittest'tı. Şimdi artık survival of the fittest olacak. Olacak. Para konuşacak. Aynen öyle. Survival of the money olacak. Elitlerin parası konuşacak gibi. Ve bu mutlaka yaşayacak insanlık. Yani mutlaka. Hocam bunları konuşmak benim için çok keyifli. Tabii. Çünkü merak ettiğim bir alan, siz de harika anlatıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah izleyicimiz bol olur. Bol kanala da abone olun lütfen. Süpersiniz. Çok teşekkürler, ama hocamın da var çalışmaları. Onu da takip edin lütfen. Tabii, hem Instagram hesabından hem Twitter hesabından. Burada da eğitimimiz var. İzin verirsen onu da söyleyeyim. Your Medya'da elbette tabii ki. Longevity eğitimimiz var. Mutlaka longevity eğitimimize de bir göz atın. Ben uzun yaşamın şifrelerini anlattım. Nasıl uzun yaşayacağımızı, daha sağlıklı yaşayacağımızı anlattım. Bilimsel bir eğitimimiz de var. Ona da mutlaka göz atın. Nasıl yaşayacağız hocam? Bir iki ipucu verin. Benim izleyicilerime de verin ne olur. Tabii vermez miyim? Şimdi şöyle. Birincisi sirkadyen ritmimize göre yaşamak. Şimdi biz şanslı değiliz ya. Hani biz biraz daha faniler. Şimdi hepimiz nasıl genetiğe sahip olduğumuzu bilmiyoruz. Bilmeden yaşıyoruz. Dolayısıyla sirkadyen yaşam diye bir şey var. Şimdi en çok yaşayan yüzlükler, o işte çok 100 yaşına kadar yaşayan insanlara bakıyorsun. Bunların ortak özellikleri var. Tamam? Genleri tabii ki var, yatkınlıkları tabii ki var. O genlerden de bahsediyoruz. Ama genel yaşam koşullarıyla da birleşmesi lazım onun. Tamam. Epigenetiği ekleyeceğiz yani. Evet. Epigenetik yaşam ve sirkadyen yaşam diyoruz buna. Sirkadyen yaşam ne demek? Mesela en küçük bir ipucu vereyim. Sabah kalkar kalkmaz ne yaparsın? Ne yapıyorsun mesela sabah kalkar? Allah benim haberlere bakıyorum. Meslekten dolayı. Müthiş, harika. Sabah kalkar kalkmaz sen kortizol seviyeni yükseltiyorsun. Tamam. Şimdi bu ne demek? Yapmayın. Evet. Bu ne demek? Gün boyunca kortizol seviyenin yüksek olması demek. Şimdi ne yapman lazım biliyor musun? Ne yapmam lazım hocam? Sabah kalkar kalkmaz camı açıyorsun, pencereyi açıyorsun, güneşe bakacaksın 5 dakika. 5 dakika güneşe bakacağım. Güneşin geldiği yere bakacaksın. Gökyüzüne bakacaksın. Yani doğal ışığa bakacaksın. Kalkar kalkmaz bu mavi ışığa maruz kaldın ya. Kortizol seviyen bam yükseliyor. Şimdi sirkadyen ritmini ne yaptın biliyor musun? Bütün gün sirkadyen ritmini bozdun. Sana şöyle söyleyeyim. Bu sadece şu anlattığım basit şey var ya. Bak bunu anlattığım zaman millet gülüyor. Hadi canım diyorlar. Klinik çalışması yapılmış. Bunu yapan insanların gece derin uyku süresi %15 ile 30 arasında artmış. Ya ben uyku sorunu da yapıyorum. Sadece bunu yapan insanların. O inanılmaz. Sadece bak sabah kalkıyorsun, camı açıyorsun. Şöyle güneş yok, o kadar. Bak çok basit bir şey söyledi yani. Ama işte ben bunu söylediğim zaman insanlar diyorlar ki hadi canım hocam falan diyor.
Denemesi çalışması. bedava. Denemesi bedava. Denemesi Buyurun. bedava. Açınca mı? Ve ben bunu Bakın danışanlarıma uyguluyorum. Diyorum yani bunu yapacaksınız. Hakikaten geri dönüşler aynen böyle. Hocam uykum düzeldi. Hocam mucize oldu diyor. Mucize falan olmadı ya. Sirkadyen yaşıyoruz. Sirkadi. Sonra ne yapacağız hocam? Sonra işte beslenme. Sabah kalkar kalkmaz ne yapıyoruz biz? Poğaça. Tam kültürel Ya da olarak. kahve. Ya da kahve. Hele kahve. Dedin. Aldın kahveyi içtin boş karnına yine kortizol seviyesi. Bak sirkadyen ritmin senin kortizol yüksek uyandırır. O yavaş yavaş düşecek. Sen kahve içtiğinde düşemiyor kortizol. Düşemeyince senin gün boyunca stres tavan. Dolayısıyla kortizol düşemeyince gece melatonin yükselemiyor. Melatonin çünkü kortizol varsa melatonin diyor ki benim işim yok diyor. Burada kortizol var diyor. Dolayısıyla melatonin seviyesi de düşük kalıyor. O yüzden ne oluyor? Uyuyamıyorsun. Haydi buyurun. O yüzden sabah kahvene yasak. Ne zaman? Kahvaltıdan sonra. Sonra. Bir saat Çok sonra. önemli 2 sabah rutinine dair bilgiyi aldık. Böyle bir sürü rutin var. Bir sürü rutin var. Tabii. Your Medya'da da bu rutinler hocamızın eğitiminde anlatılıyor. Kesinlikle. Son bir şey soracağım. Fikrinizi merak ediyorum. Sonra da siz de kendi çekiminize geçeceksiniz. Fazla oradan zaman çalmayayım. Estağfurullah. Şöyle hocam, Elon Musk'ın yine ben hep Elon Musk'ın sözlerini geleceğe dair bir nedense işaret diye algılıyorum ve okuyorum. Adam geleceği Çünkü yazıyor çünkü haklısın yani. metin altında da ne var diye Evet. bakıyorum. Aynen. Şimdi şunu söyledi ölümsüzlükle ilgili bir röportajında. Hiç düşündünüz mü dedi. İnsanoğlu çok senkronize yaşlanıyor. Evet doğru. Bunun bir kodla ilgisi olmalı ve biz buraya yoğunlaşıp bunu çözersek Doğru. ölümsüzlükle ilgili ya da yaşlanma ile ilgili birçok şeyi aşabiliriz. Çok dedi. doğru. Ne demek istedi? Çok doğru. Şunu demek istedi. Senin DNA dediğin şey 4 tane baz harfin, adenin, guanin, sitozin, timin 4 tane harfin yan yana dizilmesi. Tamam mı? Biz aslında bir bilgisayar kodunun üzerine zaten üremiş graphical user interface'leriz. Bak Ne yani demek grafik hocam? Ha. yani grafik tabanlı bir arayüzsün. Arayüzüz biz. Evet bir arayüzsün. Hayatla arayüzsün. Doğru. Evrenle. Bu bedenle Bu beden çünkü. evrenin arayüzü. Anladın mı? Çok güzel söylediniz. Tamam mı? Aa, süper. Ve tamam bir Elon Musk değiliz ama ama Çok iyisiniz hocam. Buyurun. ama ve lakin bu arayüzü yazan ne biliyor musun? Kodlar. İşte DNA. Anladın mı? Ve o DNA'da oluşan bug'lar. Yani o kodlarda oluşan hatalar. Bazen hackleniyoruz. Virüsler. Doğru. Tamam mı? Doğru. Bazen o kodlar yanlış çalışıyor. Ne oluyor? Hop çöküyoruz. Doğru. Tamam mı? Ne yapıyor? Blue screen of death. Değil mi? Doğru. Mavi ekran veriyoruz. Değil mi? Ve bozulmaya başlıyoruz. Ve şeyin dediği doğru çünkü yaşlanmada kodlar var. Bir tanesi Ya telomer. mesela elin genç Evet, kalmıyor kalamaz. yani. Kalamaz. Yaşlandığında yüzünde, elinde, Kesinlikle. işte iç organlarında yaşlanıyor. Çünkü biyolojik bir saatimiz var. Bu işte sirkadyen ritimle aynı sirkadyen ritim gibi bir biyolojik saatimiz var. Bu da epigenetik saat diyoruz biz buna. İşte bu epigenetik saat sürekli işliyor. Bizim her bir hücremiz, her bir bölünmesinde bir miktar kırılıyor telomer. O telomer bir miktar kesiliyor, bir miktar sürekli kesildiği zaman ne oluyor biliyor musun? Belli bir bölünmeden sonra artık o hücre bölünemiyor. Yaşlı hücre. Bölünememesi ne demek? Yaşlanmak demek. Yaşlanma. Tamam mı? Zaten kodluyuz biz. Yani ölüme kodlu canlı. İşte Elon'un şunu söylemeye çalışıyor. Biz bu kodu çözersek ki o kadar basit değil yani öyle yani uzaya roket fırlatmak kadar basit değil. Onu söyleyebilirim. O çok basit. İşine bak Elon. Elon işine bak. Elon gerçekten işine bak çünkü uzaya roket yollamak çok kolay bunun yanında. Bu sorunun yanında. Çünkü biz bir şeyi çözüyoruz. Tam çözdüğümüzü düşünürken bakıyoruz ki abi burada çözmediğimiz başka bir problem daha var. Ya. Bir bakıyoruz bu problem var. Bunun arkasında daha da bilmediğimiz bir şey var. O yüzden şu anda yapay zekaya çok şey yapıyoruz. Bel bağlamış durumdayız. Çünkü çok hızlı bizim çözebileceğimiz işliyor bir her şey şey. değil canlı. Ancak yapay zeka, kuantum PC belki diyorum. Tabii çok hızlı çözemeyeceğiz yine. Yani ölüme çare falan onlar biraz daha gecikecek. Süreyi uzatma en azından. Şu an süreyi uzatma kısmındayız. Yani belki bir 1000 yıl falan süreyi uzatma kısmında bence böyle maç devam eder. Sonrasına bir bakacağız.
Peki maç nasıl ilerleyecek bakalım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, Çok ben keyifli teşekkür sizi ederim. dinlemek. Sağ ol, çok Daha teşekkürler. çok sorun var, yine ağırlayacağım. Konuşacağız. Sözü kaptım. Evet. Sağ olunuz. Hatırlatalım, Your Medya'da da hocamızın eğitimi var. Evet. Longevity, uzun yaşam meraklısıysanız, ki kim değil acaba, onu da sorayım. Ve sağlıklı, en önemlisi de bu. Sağlıklı Kesinlikle. ve uzun yaşam, Çok kaliteli yaşam Kesinlikle. meraklısı iseniz lütfen eğitimlere dahil olun diyoruz. Çok teşekkürler. Sevgilerimizi iletiyoruz Kaan Hocam'la birlikte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Tabii ki hatırlatacağım. Bizi takibe alın, kanalı. Hocamızı da takibe alın ve videolarımızı beğenin lütfen. Yorumlarınızı da iletin. Hoşça kalın.